direnci, şeker, tiroid bunlardan birkaç tanesi. Daha sonrasında bir yeme bozuklukları ölçeği uyguluyorum. Mesela benim en çok karşılaştığım şey Herkese merhaba, ben psikolog Esma Gümüş. ben diyetisyen İrem. Ben de diyetisyen Göksu. Bugün sizlere kilo verememenin diyet ve psikoloji ile ilişkisini anlatacağız. Öncelikle obeziteye etki eden faktörleri incelemek gerekiyor tabii ki de bu noktada. Fizyolojik faktörler bizim en çok baktığımız faktörler. Kişinin eğer herhangi bir kronik hastalığı varsa ve bu kronik hastalıklar daha çok kilo alımına etki ediyorsa bu noktada öncelikle tıbbi sebeplerin incelenip bu konuda müdahale yapılması gerekiyor. Mesela insülin direnci bunlardan biri. Hem sebep olabilirken hem de obeziteye bir sonuç olarak görebiliyoruz. Sizce Göksu Hanım? Kronik rahatsızlıklar bizim kilo vermemize engel. İnsülin direnci, şeker, tiroid bunlardan birkaç tanesi. İnsülin direncini kırmak için aslında bizim önerdiğimiz şeylerden bir tanesi alfa lipoik asit. Bu bizim için çok güçlü bir antioksidan, şekeri düzenliyor, hücre yenileyici. Bu insülin direncini kırmada dediğim gibi çok önemli. Çörek otu da insülin direncini kırmamızda bize yardımcı olacak besinlerden bir tanesi. Bunun yağında timokinon adında bir madde var. Bu bizim insülin direncini kırmamıza yardımcı olacak. Ama ben direkt yağını satın almaktan ziyade direkt çörek otunu bir tatlı kaşığı kadar taze bir şekilde ezerek kullanmanızı öneriyorum. Bunun dışında tarçın bizim için çok önemlilerden bir tanesi. Seylan ve Çin tarçını bizim kan şekerini düşürmede, insülin direncini kırmada çok önemli. Biraz daha ince kabuklu, içine böyle girmiş bir şekilde olan Seylan tarçını oluyor. Bunları tercih edip evde kendiniz öğütürseniz bizim için çok yararlı olur. Bunun dışında tiroid için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu anda T3, T4, TSH ve biz anti-TPO'ya bakıyoruz. Bunun sonucunda bir karar veriliyor. Tiroid hastası mısınız, değil misiniz? Özellikle de Hashimoto tiroidi için glutensiz beslenme şu an çok beslenme kılavuzlarında bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi. Daha iyi etki görebiliyoruz. Bunun sonucu daha iyi olabiliyor. Aynı zamanda selenyuma da bakılmasını istiyoruz. Çünkü takviye yapmamız bizim Hashimoto tiroidini yenmemizde büyük etkilerden bir tanesi. Yine çörek otu burada da çok yardımcı. O da çünkü çok güçlü bir antioksidan. Zerdeçal, zencefil bunları da kullanabilirsek, hayatımıza yer edebilirsek çok iyi olur. Birazcık sen bahset istersen. Bu arada tiroide ben bir parantez açmak istiyorum. Mesela tiroidin fazla çalışması yani hipertiroidi kişide anksiyete belirtileri gösterebiliyor. Anksiyete, kaygı bozuklukları bunlar obezite ile ilişkili bozukluklar ve kişi kaygılandığında aşırı yemeye meyilli olabiliyor. Onun dışında hipotiroidi de yani tiroidin az çalışması kişide depresif belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Hipotiroidi de depresif belirtilerin yanı sıra anksiyete belirtileri de aynı şekilde görülebiliyor. Bu sebeple obezitede psikolojik bozukluklara da aslında dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de yeme bozuklukları. Siz de karşılaşıyorsunuzdur danışanlarınızda yeme bozukluklarında. Mesela siz ne dediklerinde bir yeme bozukluğu olabilir diye düşünüp psikoloğa yönlendiriyorsunuz? İrem Hanım'a soralım bunu. Tiroid ile ilgili bir şey ben de söyleyeyim, sonra direkt buna geçelim. Tiroidde size verilecek doğru ilaç da çok önemli. Doğru ilacın doğru dozu çok önemli. Bu yüzden kan tahlillerinizi özellikle doktorlarınıza düzenli bir şekilde göstermeniz lazım. Yani hani çok uzun süre yaptırıyorsunuz testleri, sonra bir daha hani ilaç aldım nasıl olsa bunu sürekli kullanayım diye düşünüyorsunuz. Ama o testlerin belirli zamanları var. Doktorunuzun sizden istediği zamanları lütfen çok dikkatli takip edin. Testlerinizi yaptırın. İlacınızın dozunu doğru kullanın diyorum. Bunun altını çizmek istedim. Mesela benim en çok karşılaştığım şey şu cümle oluyor. Sizin verdiğiniz porsiyonlar aslında bana yeterli ama benim gözüm doymuyor.
gözüm doymuyor lafını ilk duyduğumda nedense aklıma sen geliyorsun. Direkt diyorum ki Esma ile bir görüşseler iyi olur. Tabii ki de burada bunu bir danışana direkt söylemek o danışanın yanlış anlamasına da neden olabiliyor. Yani bir algı var maalesef. Bir algı var maalesef ama aslında o kadar çok bu konuda destek alacağınız zaman rahatlayacağınızı göreceksiniz ki ve o kadar yardımcı bir süreç oluyor ki zaten birçok hastamızla birlikte de çalışıyoruz. Yani bize geliyor hem diyet yapıyor hem Esma'ya gidiyor. O göz doyma olayı çünkü psikolojik bir şey. Yani biz sizden istiyoruz, evet diyorum ki yani bazen yediğiniz tabağa bakmayın hani diyorum çünkü o zaman sanki atıyorum 7 köfte yemiş gibi oluyor ama ben yazıyorum 4 köfte gibi. Hani onu kaldırmış oluyorlar. Peki sen nasıl bir taktik izliyorsun da o hani daha sonradan duygusal açlık, yani çok derin bir mevzu biliyorum evet. Ama en azından birazcık taktik versen. Burada öncelikle şunu yapıyoruz. Mesela İrem veya Göksu bana bir danışan yönlendirdi. Öncelikle bir psikolojik test yapıyorum. Orada herhangi bir psikolojik bozukluğu var mı? Buna bakıyorum. Daha sonrasında bir yeme bozuklukları ölçeği uyguluyorum. Önce baktığımız bozukluklar tıkınırcasına yeme bozukluğu, duygusal yeme, gece yeme sendromu, bulimia nervosa. Eğer bunlara dair bir örüntü varsa, bir tanı kriterlerinin bir veya birden fazlasını karşılıyorsa o zaman danışanın barındırdığı bozukluk üzerine ilerliyoruz. En yaygın görüleni duygusal yeme. Duygusal yeme daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi olumsuz duygu durumlarla yemek yiyerek başa çıkma stili oluyor. Burada ben daha çok danışanın başa çıkma stillerini biraz inceliyorum. Yani burada acaba önceden yemek konusunda bu kadar bozulmuş bir ilişkisi yokken bir problemle karşılaştığında başa çıkmak için ne yapıyordu? O istisnai anları, o farklılıkları ortaya çıkarıyoruz. Onun dışında küçük müdahaleler var. Bir açlık sinyali geldiğinde bunun duygusal açlık veya fizyolojik açlık olup olmadığını ayırt edebilmesi. Zaten bu farkındalığı yaşadığında kişi yeme ataklarını hafifletebiliyor. Bulimia da görülüyor. Özellikle balon hastalarımızda çünkü bulimia obezitenin dışında daha çok fazla kilolu hastalarda görülebilen bir bozukluk, yeme çıkarma bozukluğu. Bazı balon hastalarımızda denk geliyorum açıkçası. Bulimia daha ciddi bir bozukluk ve kilo verimini kısa sürede sağlıyor. Kısa sürede kişi rakamlarda değişiklikler görüyor. Bu sebeple bu davranışı pekiştiriyor da bir kısır döngüye giriyor. Ama uzun vadede tekrar kilo alımına, ömür boyu bir kilo alıp verme döngüsüne girebiliyor. Gece yeme sendromu aslında en çok diyetisyenle işbirliği yapılması gereken sendrom. Çünkü psikolojik evet ama gün içerisinde öğünleri düzenlenmezse o zaman da gece yeme arzusu oluşabiliyor. Mesela uzun süreli açlık ya da gündüz yemek yememek gibi değil mi? Sizce Göksu Hanım? Kesinlikle. Çok kısıtlı beslenmeden kaynaklı da biz kilo veremiyoruz. Çünkü zaten metabolizmayı alt üst ediyor. Ve bizim çok daha fazla yeme atağı göstermemizi sağlıyor. Zaten bunu sen de görüyorsundur. Yani böyle diyetler yapmamamız lazım diyebilirim. Yani kendi başımıza iş yapmamamız lazım hiçbir zaman. Diyetisyenin kontrolünde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Biz şimdi yeme bozukluklarına biraz girdik. Burada diğer bozukluklara da ben kısaca değineyim. Ondan sonra diyet konularını biraz daha detaylı konuşalım. Duygu durum bozuklukları, mesela depresyon, bipolar. Bu bozukluklarda kişi depresif hissettiği için, motivasyon eksikliği olduğu için diyete uymada, spor yapmada zorlanıyorlar, uyum sağlayamıyorlar ve bu tarz bozuklukları olan bireylerde antidepresan kullanımı da oluyor. Bu da mesela biyolojik faktörlerde etkili oluyor. Kişi antidepresan kullandığında iştahı açılıyor ve kilo veriminde daha da zorlanabiliyor ya da daha da kilo alabiliyor. Kişilik bozuklukları en önemli nokta. Burada şizofreni, borderline gibi bozukluklarda çoğunlukla hasta yatış yapıyor ve yatış yaptığında sedanter bir hayat tarzı olduğu için, hareketsizliği olduğu için, özellikle şizofreni gibi bozukluklarda sigara kullanımı, alkol kullanımı, madde kullanımı olduğu için bu bağımlılıklar kişinin yeme bağımlılığına yatkınlığını da etkiliyor. Çünkü orada da yine önemli bir biyolojik faktör var, o da dopamin. Dopamin reseptörü az olduğunda kişi bağımlılıklara daha yatkın olabiliyor. Kısaca sizde böyle bir tanı varsa ya da bu belirtileri az çok yaşadığınızı düşünüyorsanız eğer diyetisyene gidebilirsiniz elbette. Beslenmenizi düzenleyebilirsiniz.
vermeyebilirsiniz. Ama işin sonunda uzun süreli sonuç alamıyorsunuz ne yazık ki. Hatta ben ameliyat öncesi görüşmeler yaptığımda, tüp mide ameliyatı öncesi hastamıza şu soruyu soruyorum: daha önce kaç diyetisyene gittiniz? Eğer kişi 4 ve üzeri diyetisyene gittiyse, kalıcı sonuç alamadıysa, o zaman aslında hastanın psikoloğa gitmesi gerekiyor. Bunun hiç farkında değiller ne yazık ki. Çünkü genetiğe bağlıyorlar, başka faktörlere bağlıyorlar ama psikolojik faktörler en kabullenilmesi zor olduğu için en son akla geliyor. Genetikle ilgili mesela biz Göksu'yla bazen konuşuyoruz. Genetik faktörlerle ilgili belli yüzdeler var. Mesela Göksu belki bu konuda bir şeyler söyleyebilir. Şimdi şöyle, ailede anne ve baba çok kiloluysa %80 çocukta obezite görüyoruz. Ama tek bir ebeveyn kiloluysa %40 oranında görüyoruz aslında. Yani bu çok yüksek bir oran. Genlerimizi ne yazık ki değiştiremiyoruz ama hayat tarzımızı değiştirebiliriz. O da fizyolojik problemlerimizi çözdüysek eğer, geriye diyetisyen ve psikolojik desteğe ihtiyacı varsa da psikolog desteği ekleniyor. Hem diyetisyen hem psikolog aile planlaması yaparak sizlerle birlikte çalışabilir. Çünkü eğer bir ailede hem anne hem baba figürü kiloluysa ve çocuk da bununla birlikte kiloluysa ya da kilo almaya devam ediyorsa, aslında burada o zaman aile beslenmesinde temelinde yanlış giden bir şeyler vardır demek. Bu kadar 3-1'e ya da işte aile artık kaç kişi ise hepsinin kilolu olmasında da yine aynı şekilde ben psikolojik bir değişimin, yani yeni bir bakış açısının da katılması gerektiğinin taraftarıyım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de öyle düşünüyorum. Mesela danışanım şunu söylüyor: ben artık duygusal yeme atağı yaşamıyorum, artık abur cubur yemiyorum ama eve çok alıyorlar ve görünce canım çekiyor ya da önüme getiriyorlar, yemek durumunda kalıyorum. Yani aslında aile bireyleri de çok etkiliyor bu kilo alma verme durumlarını. Destek çok önemli. Yani eğer evinizde kilo vermeye çalışan bir birey varsa, diyet yapıyorsun sen, bu seni ilgilendirir, yeme gibi bir durum bence onları çok demoralize ediyor. Ve kişi bir kere kaçsa, 2 kere kaçsa, üçüncüsünde herhangi bir yiyeceğe yakalanıyor oluyor. Yani bu noktada ben aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Aman ye, bir şey olmaz ya da işte diyettesin, bu bizi ilgilendirmez gibi şeyler hep o aile bireyinize ya da arkadaşınıza zarar veren faktörler. Bu konuda lütfen diyet yapanlara destek olun. Belki burada biraz da ben şu konuya değinebilirim. Kişilik özellikleri. Yani kişi bir tanı almak zorunda değil, bir bozukluğu olması gerekmiyor, psikolojik destek alıyor olması gerekmiyor illa kilo verememesi sebebiyle. Bazı kişilik özellikleri de kişinin aslında diyete adapte olamamasına sebep oluyor. Bunlardan birincisi mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçilikte en çok şu karşıma çıkıyor: ya hep ya hiç düşüncesi. Evet. Bak tepkim bile şey oldu yani. Diyor ki mesela bir hafta boyunca danışan diyetini uygulayamamış, hiç uygulamamış. Yani hani 2 haftada bir görüyorum ben genellikle. Ya diyorum ki yeni bir haftada yeni bir sayfa. Yani yeni bir hafta bile değil, yeni bir saat bile, yeni bir sayfa. O yüzden bütünsel yaklaşalım. Yani totale bakarsanız, kendinizi daha çok diyete uydurursanız daha verimli bir zaman alırsınız. Yani bir öğün size kilo aldırmaz. Yine aynı şekilde bir öğünü çok sağlıklı beslendiğinizde kilo verdirmeyeceği gibi o denge hep totale bakarak yapılmalı ve hep onun bir düzenini kurmak gerekiyor. Böyle durumlarda da biliyorsunuz ki bizi her zaman arayabilirsiniz. Yani uyum sağlayamadığınız ve motivasyonunuzu kaybettiğiniz zaman bir telefon uzakta olduğumuzu zaten bütün danışanlarımız, hastalarımız biliyor. Ama en önemlisi, yani bunu hangi diyetisyene giderseniz gidin ya da nereye giderseniz gidin, hangi diyet uygulayacaksanız uygulayın, yapacağınız tek şey yaptığınız beslenme düzeninin sürdürülebilir olması.
Eğer sürdürülebilir bir programı hayatınıza felsefe haline getirirseniz zaten ne siyah hani ne beyaz hani onun ayrımını yapmanıza bile gerek kalmayacak. Yani Esma'nın dediği gibi gri tonda rahat her şey tüketilebilir ya da bir şeyi fazla kaçırdığınız zaman ne yapmanız gerektiğini size öğreten diyetisyenlere başvurun. Bu süreç böylelikle çok sağlıklı olacaktır. Bu da aynı zamanda her şeyi tüketebilirsiniz gibi cümleler aynı zamanda sezgisel beslenme ilkelerine hizmet ediyor. Bu ayrı bir konu. Ben sezgisel beslenmeyi ayrı bir videoda anlatmak istiyorum. Ama yine de şöyle kısaca özetlersek vücudumuzu dinleyerek, vücudumuzun isteklerini göz önünde bulundurarak, açlık tokluk sinyallerimize dikkat ederek, yiyecekleri iyi kötü olarak sınıflandırmadan, kendimize yasaklar koymadan sağlıklı beslenme biçimidir. Sürdürülebilir beslenmede sezgisel yeme çok önemli bir rol oynuyor. Göksu Hanım. Şunu da bir altını çizmek istiyorum. Yani çok zaten detaylı bir şekilde anlattılar ama yani çikolata yediniz mesela. Bu diyeti bozmak diye bir şey yok bence. Herkes her şeyi yiyebilir. Yani hayatımız boyunca kendimizi kısıtlayarak bu şekilde asla davranamayız. Tabii ki hamburger yiyeceğimiz dönemde olacak, çikolata yiyeceğimiz dönemde olacak. Bir kere bozduk diye kesinlikle kendimizi salmayalım. Bunlara ek olarak kendini düzenleme yetersizliği, dürtü kontrolünde sıkıntılar, iradesizlik, bu tarz kişilik özellikleri de kişinin diyet sürecini etkileyebiliyor. Eğer böyle özellikleriniz olduğunu düşünüyorsanız, bunların dışında antidepresan kullanımı varsa, herhangi bir psikiyatrik tanınız varsa ya da psikolojik destek alıyorsanız o zaman diyete ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Bunu mutlaka diyetisyeninizle paylaşmalı, psikoterapi sürecine devam etmelisiniz. Peki şeyle açıklayayım ben de o zaman, aklıma geldi yine. Hep diyet yapıyorum ama veremiyorum diyen bir grupta. Hani ben diyetimi hiç bozmuyorum, yine vermiyorum. Bu nasıl oluyor? Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonlarını haddinden fazla yiyor olabilirsiniz. Mesela salataya çok fazla yağ koyuyor olabilirsiniz. Ya da salataya fark etmeden o koyduğumuz işte hani her diyetisyen yazar mutlaka tavuklu salata. O tavuklu salatadaki acaba tavuk miktarı ne kadar? Bunu da bir düşünmek lazım. Çünkü her şeyin fazlası zarar olduğu gibi sağlıklı yiyeceklerin porsiyonlarını da fazla tutarsanız kilo verebilirsiniz ya da kilonuzda herhangi bir oynama görmeyebilirsiniz. Porsiyonları fazla tutmanın dışında porsiyonları çok az tutma da çok etkili. Buna da kısıtlayıcı diyet modeli deniyor. Ameliyat görüşmelerinde, ameliyat öncesi görüşmelerinde en son diyet girişiminiz neden başarısız oldu sorusunu soruyorum. Ve çoğunlukla aldığım yanıt kısıtlayıcı diyet. Yani kısa süreli, kendini çok kısıtlayarak, çok az besinle tüketiyor olması. Sizler bunu mesela çok dikkat ediyorsunuz. Kişiye özel diyet hazırlıyorsunuz. Hem kişiye özel diyet hazırlıyoruz hem de ben mesela sürekli geri dönüşlü yapıyorum. Hani yazıyorum ama bakın bu okey mi? Ya da hani tamam mı? Hani ya da sizi sıkan, sizi bundan soğutacak bir durum var mı diye konuşuyoruz. Zaten diyet listelerini hep böyle geri dönütlü yapmaya çalışıyorum ki mesela ebeveynlerle birlikte gelen kişileri ele alalım. Oradan müdahale yapılıyor. Mesela annesi diyor ki yumurta yazdınız ama yumurta yemiyor. Orada mesela sence mantıklı olan nedir? Yani bir genç bireyi kendimiz odaya tek mi alalım? Evet. Değil mi mesela? Mesela psikolog seansları tek oluyor ama bunu hastanede yine daha bugün yaşadım. Annesi girmek istedi 30 yaşında bir hasta ama bunu çok küçük yaşlarda da büyük yaşlarda da görebiliyorsunuz. Psikolojik hani seansların dışında bence diyet seanslarında da yalnız girmeli danışan. Ya belli bir süre sonra ilk samimiyeti sağladıktan sonra açıkçası ben zaten bireyi tek alıyorum yani. Ama ilk geldikleri zaman biraz onlar da anne ya da baba figürünü istiyor gibi olabiliyor. Ama ondan sonra belli bir samimiyet, arkadaşlığı kurduktan sonra diyorum ki mesela biz şimdi bu seansımızı birlikte yaparız gibi yapıyorum ama yine de tabii sana sormak istedim bunu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Egzersiz hakkında son bir şey söyleyeyim. Egzersiz yaparken mesela vücut uzun bir süre aynı egzersizi yaptığınızda artık o egzersizi sizin günlük rutininiz olarak algılayabiliyor. Mesela ilk etapta ben derim ki günlük olarak adımınız 10.000 adım olsun. Peki uzun bir süre sonra bu 10.000 adım bize yetiyor oluyor mu kilo vermek için? Hayır, olmuyor. O noktada vücudu şaşırtmak ve kilo vermemizin devamını sağlamak için mutlaka yeni rutinimize bir hareket ya da farklı bir spor aktivitesi ekleyebiliriz. Göksu. Tabii bir de benim gördüğüm bazı danışanların da aslında hiç hareket etmeden sadece diyetle kilo verebileceğine inanıyor. Bu da imkansız ve kesinlikle hayatımızda bir egzersiz, bir yürüyüş kesinlikle olması gerekiyor. Ve tabii ki bununla birlikte yeterli su tüketimi de çok önemli kilo vermek için. Bunları diyebilirim. Özet olarak kilo verememenin diyet ve psikoloji açısından birçok sebebi var gördüğünüz üzere. Bunlar yalnızca buzdağının çok küçük bir görünen kısmı. Devamını başka videolarımızda da anlatabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.